Arkadaşlar, kağıttan yapmış olduğum bu yuvarlak çanta sapında kullanmış olduğum kağıdın ölçüsü 3 santimetreye 13 santimetre. Şimdi bununla ilgili olarak arkadaşlar, benim evim çok aydınlık olduğu için şöyle kahverengi kağıtla bunu göstereceğim. Çünkü beyaz çok parlıyor. Şöyle 2 tane kağıt aldım ve birini alttan birini üstten geçirerek bir L harfi oluşturdum. Bir kağıt daha alıyorum. Onun da şu şekilde geçirerek bir kare oluşturuyorum. Göstermeyi kahverengi kağıtla yapacağım ama dikimi şu beyazla yapacağım arkadaşlar. Şöyle bir karem oluştu. Şimdi şu ara açık, buradan şu vaziyette dışarıya çıkacağım. Şöyle bir tane daha alıyorum. Bunu arkadaşlar yayınlamış olduğum hobo çanta için hazırlamıştım. Ama hastalandığım için yetiştiremedim. Ona farklı bir sap yaptım. Dilerseniz o hobo çantaya bu tarz bir sap çok yakışacaktır. Bu şekilde zikzak yaparak gidiyorum. Bakın benim şunun şu arada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15 tane tepe var. Yani şu arada arkadaşlar 15 tane tepe olana kadar bu şekilde zikzak olarak devam edeceksiniz. 15 tepeyi tamamladıktan sonra ikinci şu kareyi yapacaksınız. Ben burada 15 tanesini yapmayacağım. Birkaç tane daha yaptıktan sonra bırakırım. Yani bunun minyatürü olacak bu. Farz edelim ki şurası tam 15 tane şöyle tepe yaptık. Tepenin bitimini hemen ne yapıyoruz? Bir kare daha oluşturuyoruz. Şöyle iniyorum. Böyle giriyorum. Şöyle bakın arkadaşlar. Şunun bu minyatürü. Şimdi bir de ne yapıyoruz? Şöyle düz şerit yapacağız. 2 tane kağıt aldım. Birini alttan, birini üstten geçiriyorum. Bu işler bittikten sonra arkadaşlar bir de bunların kenarlarını kapatacağız. Şöyle ve ondan sonra dikime geçeceğiz. Şu vaziyette evet, bu şekilde de arkadaşlar düz şeritlerimizi yapacağız. Şu iki kenarını, şunda da şu aralar açık ya, şu başları kapatmamız gerekiyor. Bunu kapatmak için de ne yapıyorum arkadaşlar? Şu bizim katladığımız kağıt var ya, bunu ortadan ikiye bölüyorum. Birini alıyorum. Şu aradan bakın çatalın birinden içeriye geçiriyorum. Döndürüyorum. Bir döndüm. Bir daha döndüm. Ve bunu yakalayıp arkadaşlar
şunun içine yerleştiriyorum. Şöyle yerleştirdim. Bakın. Diğer yarıyı alıyorum. Ve şurayı da aynı şekilde şunu gibi kapatacağız. Ayrıca şunu göstereyim. Bunda da şu çatalın birinden giriyorum. Arkadaşlar. Şöyle. Ve döndürüyorum. Bir döndüm. Bir daha döndüm. Ve şuranın içinden aşağıya indiriyorum. Bunların adetlerini, ölçülerini gösterir bir resmi çekeceğim ve videonun içinde paylaşacağım. Şimdi artık dikime geçiyoruz. Şimdi bunu şu şekilde, bakın bu şekilde birleştirerek dikeceğim. Bu şekilde şöyle tutacağız. Arkadaşlar bunu hem bu yüzden hem diğer yüzden iki taraflı olarak dikelim. Çünkü bunları yuvarlayacağız ya. Yuvarlarken açılma olmasın. Aralar açılmasın. Mutlaka böyle zikzak olarak, sadece zikzak olarak gitmeyelim. Bu şekilde sağlam gidelim. Çünkü bunu şöyle katladığımız zaman şu aralar açılmasın. Her karenin bir kenarını mutlaka 2 kere dikelim. Bakın şöyle. Hani zigzag olarak dikip gitmeyelim. Sağlamlaştırarak dikelim. Bu şekilde. Şöyle geldim. Şöyle. Bakın görüyor musunuz ne kadar sağlam, döndürdüğümüz zaman açılmayacak arası. Bu şekilde bunu böyle bu başa kadar dikeceğiz. İpim burada. Şimdi dikmeye başlamadan önce şöyle arkadaşlar şu iç kısımlarında birazcık esneme yapalım. Ve yuvarlak bir pozisyon almasını kolaylaştıralım. Zaten dikerken düzeltiriz ama önceden de böyle bir ön çalışma yapmanın faydası var. Arkadaşlar bu şekilde tutuyorum. Şimdi şu şekilde gelecek. Bakın şu ikisi böyle gelecek. Şimdi şuraya girecek. Şuraya. Şu şekilde yakalıyorum ve şöyle tutuyorum. İpim burada. Bu şekilde tutuyorum ve bununla bunu birbirine önce sağlamca dikiyorum. Bakın şu vaziyette dikiyorum. Görüyor musunuz arkadaşlar? Tutuş şeklime dikkat edin. Bir de ipi düz çekin, yoksa yırtılır. Şimdi arkadaşlar şöyle yapıyorum. Bu sefer ne yapıyorum? Şöyle tuttum. Bakın yuvarlak oldu, gördünüz mü? İpim burada. Bununla bunu dikiyorum.
Şu vaziyette. Bakın gelişi artık hep böyle gelecek. Şimdi bakın şöyle yatırıyorum. Bununla bunu. Bakın şöyle tutuyorum. Bununla bunu dikiyorum. Bakın. Gördünüz mü arkadaşlar? Yuvarlak çanta sapı bu şekilde yapılıyor. Şu aralarda biliyorsunuz açıklar vardı. Onları da mutlaka kapatmamız lazım ilk başta dikerken. Şimdi bu şekilde bunu böyle boydan dikeceğim. Bitirmiş olduğum bu sapı şimdi arkadaşlar tam şöyle ortalıklı koyuyorum. Çanta sapını şöyle ortalıklı koyuyorum. Zaten bakın bunun ölçüsü de sepetin ölçüsü de 3'e 13. Sapın ölçüsü de 3'e 13. Şimdi ipim burada şu şekilde yerleştireceğim ya. Tam şu orta kısmından şu şekilde buraya tutturuyorum arkadaşlar. Gördünüz mü? Şimdi buradan yukarıya çıkıyorum. Şu vaziyette. Ve buradan şöyle içinden kağıtların içinden geçiyoruz arkadaşlar. Şöyle içinden geçtim. Bu tarafa şu ucu tutturdum. Gördünüz mü? Şöyle şuraya girdim. Arkadaşlar dört taraftan yakaladığımız yerden dikeceğiz. Bakın şuraya geldim. Buradan geçiyorum. Buraya tuttu. Gördünüz mü arkadaşlar? Şimdi şunun içinden buraya çıkıyorum. Bakın bayağı tuttu. Buradan tekrar şöyle aşağıya iniyorum. Bu şekilde arkadaşlar böyle sapı dikmiş olacağız. Evet arkadaşlar, yuvarlak çanta sapı ile ilgili videom burada sona erdi. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmazsanız mutlu olurum. Bundan sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.